Bölümde Mikel Arteta hocamızı Arsenal ile Premier Lig şampiyonu yapmaya çalışacağız. Ve bunu yaparken de Mikel Arteta'nın stiline uygun oyuncuları transfer etmeye çalışacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, Arteta hocamıza uygun oyuncuları dizmiş durumdayım. Hemen sol kantta gördüğünüz Kvaratskhelia var. Sonrasında merkez defans ve orta saha, gerçekten de Premier Lig'de bu işin uzmanı diyebiliriz Rodri. Ki bu Rodri biliyorsunuz geçen yıl sakattı ve Manchester City neler yaşadı Rodri'nin eksikliğiyle. Gerçekten çok önemli bir oyuncu. Sonrasında Enzo Fernandez'i aldık. Mikel Arteta'nın uygun stilinde bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için aldım. Sonrasında Frimpong sağ bek olarak da birazcık çok iyi değildi Arsenal. O yüzden Frimpong hem hızlı bir oyuncu hem de yaşı genç, gayet iyi bir iş çıkaracaktır zaten. Sonrasında Gvardiola'yı aldık. Guardiola da gerçekten de iyi işler çıkarıyor Manchester City formasıyla beraber. Sol bekte gerçekten de güven vereceğini düşünüyorum. Kaleye Maignan çektik. O da gerçekten de Milan'da hani iyi bir performans sergiliyor. Az çok gördüğüm kadarıyla. Geldiğimizde sonrasında yedeklerimize Florian Wirtz. Kendisini beğenirim. Gerçekten de genç, atletik bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Onu da aldım. Sonrasında şöyle baktığımızda Antonio Silva'yı aldım Benfica'dan. Aslında Miguel Gutierrez sol bek. Onu da çektim takıma ve gördüğünüz üzere bu şekilde bir tablo oluştu. Bence bu kadro, yani getirdiğim oyuncularla kadro gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani Antonio Silva ile Miguel Gutierrez'e pek gerek yoktu ama stili uyduğu için birazcık eklemek istedim oyuna. Aldım bilerek. Ama tabii ki de oynatır mı oynatmaz mı orası artık Arteta'ya kalmış. Daha doğrusu oynatmaya da bilirler, açık konuşmak gerekirse, ama güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum şu anlık. Şöyle yedeklerden bir tane daha şöyle istersen Ezri'ye atayım. Şöyle Hinkapie'yi de alalım stoper olarak. Bu şekilde çıksınlar. Başka da bir transfer yapmadım. Bu kadroyla bakalım Premier Lig şampiyonluğunu kazanabilecek miyiz? Bizim hedefimiz Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak. Tabi Avrupa'sı da var bu işin ama Premier Lig şampiyonluğunu kazanabileceğimizi düşünüyorum. İlk 11'de bir sıkıntı çıkmazsa şayet güzel bir ilk 11 var. Florian Wirtz de oynarsa 89 overall'lı, gerçekten de o da katkı sağlar diye düşünüyorum ama mevkisi dışında MO oynuyor mu? Santrafor oynuyor, MO oynuyor. Belki düşünülebilir. Belki simülasyon zamanında düşünülebilir diye düşünüyorum. Böyle bir kadro kurdum. Çok abartmadan biraz da stiline uygun yapmak istedim. Güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu kadroyla Arsenal neler başaracak. Şimdi sizlerle birlikte ilk ara transfer dönemine doğru geçiyoruz. Aklıma gelmişken sezon sonuna gitmeden önce bir 2025-2026 sezonunda hangi takımlar mücadele ediyormuş Premier Lig'de onu bir görelim. Güzel olur diye düşünüyorum. Hemen şöyle göstereyim sizlere teker teker. Evet, 20 takım bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi ligin ilk yarısına Ocak 1 ara transfer dönemine doğru geçebiliriz. Evet, geldik Ocak 1'e ara transfer dönemine. Bakalım Arsenal neler yapmış. Çıkıyoruz efendim, hemen geliyoruz ve Arsenal'ı ikinci sırada görüyorum. Hatta 3. sırada görüyorum. Yanlış görmüşüm bir an. Evet, Arsenal 3. sırada 42 puan toplamış. 43 puanla Manchester City lider. Liverpool 42 puanla aynı puanla önümüzde, avaraj farkıyla önde Liverpool. İlk yarı fena değil ama zorlu bir lig olduğunu biliyorum. O yüzden her maç çok önemli. Birazcık tedirginlik var hafif ama sezon sonunda inşallah Arsenal'ı Premier Lig şampiyonu olarak görürüz. Bakalım başarabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. İstedim hemen 19 hafta sonucunda ne yapmış Arsenal, ona bakalım. 19 haftanın sonunda 13 maçta galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilik almış. 40 attığı golde kalesinde 22 gol görmüş. 18 avarajda 42 puanla 3. sırada şu an Arsenal. Ama şampiyon olma durumu da var. İkinci sezona çok iyi başlarsak yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü
Manchester City ile aramızda 1 puan fark var. Evet, şöyle inelim. Diğer takımları da sizlere göstermiş olayım. Evet, Emirates falan bakalım. Emirates'te Manchester City ile eşleşmişiz. Karabağ Kupası'nda Liverpool, maşallah. UEFA Süper Kupası'nı kim kazanmış? Paris kazanmış. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne geliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de 6. sıradaymışız bu arada. Benim amacım Premier Lig şampiyonluğu kazanmak. O yüzden Avrupa'yı çok mühimsemiyorum ama yine de göstereyim. 6. sıradaymışız. 1. Liverpool'muş bu arada Şampiyonlar Ligi'nde. Şöyle diğer takımları da göstereyim size hızlı. Galatasaray 18'de gördüm. Galatasaray'ı. Karabağ'ı da 34. sırada gördük. UEFA Avrupa Ligi'ne gelelim. UEFA Avrupa Ligi'nde de Real Betis burada şampiyonlukta. Fenerbahçe 10. sırada. Şöyle aşağı ine. Teker hızlı göstermiş olayım. Sonra UEFA Konferans Ligi'ne gelelim. UEFA Konferans Ligi'nde de Samsunspor 9. sırada. Alanyaspor da katılmış 22. sırada. Evet, bu şekilde görmüş olduk en azından Premier Lig'de. İlk yarıyı bence kötü kapatmamışız. Hala bir şampiyonluk şansımız var. Bir kadroya geleceğim. Kadronun sadece burada birbirlerine uyum sağlıyorlar mı diye bakacağım. Evet, Kvaratskhelia uyum sağlıyor. Gyökeres de öyle. Saka vermiyor. Odegaard, Rodri orta sahamız full veriyor. Bu şekilde. Saliba veriyor defansta tek ve Maignan veriyor artı şeklinde. Diğerleri de verse komple artı olsa daha iyi işler başarırız ama genel olarak vermiyorlar. Bu arada bizim oyuncuları oynatıyorlar. Eklediğim Miguel Gutierrez'i oynatmışlar. Florian Wirtz pek oynamıyor herhalde. Mutsuz duruyor orada Florian Wirtz. Ben Florian Wirtz'i aslında merkez ofansifte oynuyor diyerekten şey yapıyorum ama ilk olarak merkez ofansifte oynadığı için buraya alamıyoruz. Öyle bir anormalliği var. Normalde böyle olmaması lazım aslında. Adamı oynadığı mevkide orada da oynaması lazım ama işte o zaman niye ekstra olarak oraya o adam mesela MO oynuyor. Mesela niye oraya onu yazıyorum. Adam oraya geldiğinde ünlem işaretine takılıyorsun. Ne anlamı var? Bir de onu geliştirmem gerekiyor vesaire. Biraz bana saçma geliyor bu durum. FIFA'da. Çok beğendiğim bir durum değil FC'de. O yüzden çok haz edemedim. Sezon sonuna gidelim. Artık sezon sonunda ne olacak merak ediyorum. Ben bu takımı dediğim gibi Şampiyonlar Ligi için değil, Avrupa için değil, Premier Lig şampiyonu için kurdum. Biraz da Arteta'nın stiline uygun şeklinde bir oyuncular seçmeye çalıştım. Tabi olduğu kadar yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman sizlerle birlikte sezon sonuna geçelim. Bu kadro şampiyon olacak mı merak ediyorum. Ekstra bir takviye yapmayacağım burada. Sezon sonuna geçeceğim. Bakalım kurduğum takım ya olacak ya da olmayacak. Artık şansa kadere diyorum. O zaman sezon sonuna doğru geçiyoruz. Geldik sezon sonuna. Bakalım ne olmuş ne bitmiş, ben de merak ediyorum açık konuşmak gerekirse. Hemen şöyle çıkıyoruz efendim. Ve Arsenal'ı şampiyon ediyoruz. Başarabiliriz diye düşünüyordum ve başardık, evet. Var ya, bir yandan başaramasaydık birazcık üzülecektim. Çünkü şampiyon etmek istiyordum Premier Lig'de. Şampiyon, hani bunun konseptiyle çıktım video çekerken. Şampiyon etmek istiyordum ve şampiyon olduk efendim. Bir dans. Evet, Arsenal 38 haftanın sonunda 27 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet almış. 88 atılan golde kalesi 41 gol görüp 47 avarajda 88 puanla şampiyon oluyor efendim ve alkışlıyoruz Arsenal'ı. Mikel Arteta hocamızı da alkışlıyoruz. Birkaç oyuncuyla şampiyon ettik efendim Arsenal'ı. Tebrikler. Biz 3 yenilgi mi almıştık ilk şeyde? Bilemedim. 3 yenilgi mi almıştık ilk yarıda? Bir yenilgi almış sadece. 3 yenilgiydi yanlış hatırlamıyorsun. Belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam da kusura bakmayın ama gördüğünüz üzere 88 puanla şampiyon olduk efendim. Manchester City liderdi ilk yarıda. İkinci Liverpool, üçüncü bizdik. Biz hem Manchester City ile Manchester City bizim tarafa atmışız. Biz üste çıkmışız. Liverpool aynı yerinde duruyor. Evet, Arsenal şampiyon, Liverpool ikinci, Manchester City üçüncü, Chelsea dördüncü sırada, Tottenham'ı görüyoruz beşinci sırada ve diğer takımları da sizlere teker teker göstermek istiyorum efendim.
Hemen Emirates FA Cup'a bakıyoruz. Oo, FA Cup'ı da biz kazanmışız. Hem lig hem FA Cup gayet mükemmel. Helal olsun Arsenal. Bizim kurduğumuz takım. Karabağ Kupası'nda kazanmışız. Vay anasını be. Harbiden bunları hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Sadece Premier Lig'de bir şampiyon olalım ya ne olur diyordum. Şampiyonluk dışında 2 kupa daha kazanmışız. Helal olsun. Harbiden. Arteta hocam mükemmel geçti. Şampiyonlar Ligi'nde zaten hedefim Avrupa değildi. O yüzden çok üzülmüyorum. Zaten Bayern Münih ile Inter arasında geçecekmiş. UEFA Avrupa Ligi'ne geldiğimizde Porto, Aston Villa çok ilginç bir şey olmuş. Porto kazanmış. Kupanın sahibi olmuş. Sonrasında geldiğimizde de Konferans Ligi'nde de Strasbourg'la Crystal Palace arasında final oynanacakmış. Efendim hemen kadroya bakacağım. Kadro birbirleriyle anlaşmış mı sonlarda? Ona bakacağım. Yok pek anlaşmalar da yok aslında ama yine de harbiden ha orta sahamız hep anlaşıyor ama orta saha fit. Orta saha fit abi. Ama onun dışında Kvaratskhelia tek başına orada yine bir artı veriyor. Menyan da veriyor. Bu arada birileri veriyordu ama defans onlar da vermemeye başlamış. Bu şekilde bir tablo oluşmuş. Florian Wirtz sonralardan oynatmışlar herhalde. Kıpkırmızıydı, üzgündü. Bir sarılaşmış. Gutierrez'i de oynatmışlar. Sanırım Antonio Silva yollamışlar diyordum. Antonio Silva buradaymış. Evet. Güzel bir durum oldu bence. Ne yapabiliriz? Bizim durumlara bakabiliriz. Kadro merkezine gelip bizimkilerin ne yaptığına bakabiliriz. Mesela ileri uçta kim istatistik olarak ne yapmış? Şöyle göstereyim. Ben toplam okuyayım. Teker teker okumayayım. Toplam maçta 66 maçta Gyökeres 32 gol, 2 asist katkısı yapmış. Bence biraz zayıf kalmış Gyökeres. Sonrasında bizim aldığımız oyunculara bakacağım. Kvaratskhelia 53 maçta 17 gol, 2 asist katkısı yapmış. Şöyle çıkacağım. Florian Wirtz'i 10 maçta oynatmışlar. 2 gol, 1 asist yapmış. Bence gayet iyi. Daha çok adam forma şansı bulsa, MO oynasa daha işler yapabilirdi. Enzo Fernandez 41 maçta 5 gol, 7 asist. Çok düşük bence. Çok verim sağlamamışız. Rodri 64 maçta 7 gol, 13 asist, merkez defansif orta saha bir oyuncu. Yine oynadığı şeye baktığınızda yine performans şey yapamamış ama olsun, ondan çok gol katkısı beklemiyorduk zaten. Frimpong da 36 maçta 1 gol yapmış. Oha Frimpong. Frimpong asist yapar diye düşündüm. Hiç asist katkısı yok cidden. Bunların dışında diğer oyuncular Antonio Silva 16 kere şans bulmuş. Baktığımda Miguel Gutierrez 39 maçta 2 asist katkısı var. Guardiola hep oynuyordu bildiğim kadarıyla. 43 maçta 3 gol, 1 asist katkısı var Guardiola'nın. Bunun dışında zaten Menyan'da 54 maça çıkmış. 3 kere de asist yapmış bu arada. Evet, güzel bir durum olmuş. Şeyi merak ettim. Nereden bakıyordum onu? Altyapı değildi. Ofisten bakılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir gol krallığına bakmak istiyorum. Bukayo Saka. Bukayo Saka varmış. Bizden hiçbirini beklemiyordum ama Bukayo Saka Premier Lig'de 38 maçta 24 gol kaydederek gol krallığına ulaşmış. Asistlere geldiğimizde de yine Bukayo Saka. Vay anası, 38 maçta 14 asist. Harbiden helal olsun Bukayo Saka'ya diyorum. Bir de ortalama reytinglere baktığımızda Bukayo Saka 7.91. Premier Lig'in artık şey olmuştur herhalde. Yılın oyuncusu olmuştur. Bukayo Saka gerçekten büyük katkılar sağlamış ki bizden gördüğünüz gibi şu listede inmeden Trossard'ı görüyorum, Gyökeres'i görüyorum ve Kvaratskhelia'yı görüyorum. Yüksek şeklinde oynamışlar. Evet, ben mutluyum çünkü hedefime ulaştım, yaptım. Arsenal'ı Premier Lig şampiyonu yaptık efendim. Bu video bu kadar olsun. Güzel olduğunu düşünüyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Farklı videolar yine karşısında olmaya çalışacağım. Rebuild olsun, Success olsun, kariyer videosu olsun. Olabildiğince içerik ürettikçe sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.